Merhaba değerli video severler. Bu seferki konumuz neden etkili özgeçmiş hazırlamamız gerektiğinin devamı olarak nasıl etkili bir özgeçmiş hazırlayabiliriz. Daha sonraki videolarımızda da etkili özgeçmişi nasıl hazırlamamız gerektiği ile alakalı madde madde tek tek her bir bölümü inceleyerek videolarımıza devam ediyor olacağız. Videomuza bir soruyla başlamak istiyorum. Sizce bir insan kaynakları uzmanı veya bir işveren bir özgeçmişi incelediğinde ne kadar süre içerisinde o özgeçmişin sahibini mülakata çağırıp işe alıp almayacağına karar veriyordur? Şimdi videomuzu durdurun, kendi kendinize bu soruyu cevaplayın. Evet, tahminleri alalım. Bu durum için süre çeşitli uzman araştırmalarına göre değişiklik, farklılık gösterse de 30 saniye ile 1,5 dakika arasında değişkenlik göstermektedir. Öyleyse hazırlamış olduğumuz özgeçmiş en geç 1,5 dakika içerisinde karşı tarafı etkileyebilecek özellikte ve güzellikte bir özgeçmiş olmalıdır. Tam da bu noktada gerek yeni mezun arkadaşlarımızda gerekse mezun adayı olan arkadaşlarımızda gördüğümüz en büyük iki eksikliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu maddelerden ilki işveren adayımızın kendi yeteneklerinin, yapabildiklerinin ve yapamadıklarının farkında olamadıklarını, diğer bir ifadeyle özellikle iş konusunda kendini çok iyi tanımadığını görüyoruz. Daha net bir ifadeyle öncelikle iş konusunda kendi yeteneklerinin farkında olamadıklarını gözlemliyoruz. İşveren adayı arkadaşımız tam da bu düşünceler içerisindeyken bilgisayarın başına oturduğunda, özgeçmişini hazırlamaya koyulduğunda işin içinden çıkamadığı için muhataplarının başarısız olarak nitelendirdiği özgeçmişler ortaya çıkıyor. Aslında herkesin gerek kariyer sitelerinde gerekse ücretli CV hazırlama sitelerinde hazırlamış oldukları bir özgeçmişleri mevcuttur. Fakat iş başvuruları sırasında muhataplarınıza özgeçmişlerinizi gönderirken kariyer sitelerinden hazırlamış olduğunuz özgeçmişler değil, özgün, kendi tasarımınız olan, kendi modellediğiniz, kendi ellerinizle hazırlamış olduğunuz özgeçmişleri göndermeniz sizi rakiplerinizden 1-0 öne geçirecektir. Karşı taraf açısından olumlu bir izlenim bırakmanızı sağlayacaktır. Özgeçmiş hazırlanmadan önce başvuru yapılacak olan ilan dikkatli bir şekilde okunmalı. İlana uygun, gerekirse ilana özel bir özgeçmiş hazırlanmalıdır. Özgeçmişiniz sizi karşı tarafa net olarak anlatmalı, kısa ve öz bilgiler vermeli, detay bilgileri yüz yüze yapılacak olan mülakat aşamasına bırakmalıdır. Özgeçmişiniz sizi karşı tarafa anlatırken farkınızı yansıtmalı, yaratıcılığınızı gözler önüne sermeli, hakkınızda soru işaretleri değil, mülakat aşamasında sorulmak üzere merak uyandırmalıdır. Çünkü hepimiz birbirimizden farklıyız ve bu farkımızı mutlaka ortaya koymalıyız. Hatta öyle ki bu farklılıklarımızı ortaya koyan farklı özgeçmişler hazırlamaya ihtiyacımız var. Yanlış duymadınız. Eğer birden fazla alana başvuracaksanız mutlaka birden fazla özgeçmiş hazırlamalısınız. Bunu bir örnekle açıklamak isterim. Örneğin İBF mezunuyuz. Bankacılık sektöründe ve muhasebe sektöründe iş arayışımız mevcut. Bilindiği gibi her ikisi de farklı sektörler ve farklı özellikler gerektirir. Bu farklı özelliklerinizi ortaya koymak için mutlaka iki ayrı özgeçmiş hazırlamak durumundasınız. Eğer tek bir özgeçmişle bu iki alana beraber başvuru yapmak isterseniz muhtemeldir ki en az birinden, mümkün mertebe her ikisinden olumsuz yanıt alma şansınız yüksek. Bu nedenle muhasebe alanındaki iş başvurunuz için özel bir özgeçmiş, bankacılık sektörüne başvurunuz için ayrı bir özgeçmiş hazırlamanız sizi rakiplerinizden 1-0 öne geçirecektir. Hazırlanan özgeçmişin tüm bölümlerinde ters kronolojik sıralama usulü benimsenmelidir. Yani en eski bilgiler en altta gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Özgeçmişimizde bir bütünlük olmalı, yazmış olduğumuz bölümlerin birbiriyle çelişen ifadeleri bulunmamalıdır. Özgeçmişinizde kesinlikle doğru bilgiler bulunmalı, yanlış veya yanıltıcı bilgilere yer verilmemelidir. Unutmayın, özgeçmiş hazırlarken dürüstlük avantaj değil, zorunluluktur. Özellikle yeni mezunlar için hazırlanan özgeçmişin bir sayfayı geçmemesi en ideal olanıdır. Tabii bu durum birden fazla üniversite bitiren, birden fazla bölüm bitiren veya uzun süreli farklı birden fazla iş deneyimine sahip olan kişiler için esnetilebilir. Ön yazı hariç diğer yazılacak bilgiler için düz yazı paragraflar halinde yazmak yerine maddelendirme biçimini kullanarak yazmak en doğru yazı biçimidir. Hazırlamış olduğumuz özgeçmiş e-posta olarak isteniyorsa bizden bu durumda hem PDF formatında hem Word formatında göndermemiz en doğru olanıdır. Bunun en önemli nedeni muhatabımızın ismimizi unuttuğu durumlarda eğer bilgisayarından arattırması gerekirse aklında kalacağımız herhangi bir özelliğimizle ya da yazmış olduğumuz herhangi bir küçük metinle aklında kalmışsak eğer bununla arama yaptırabilir. Arama yaptığında aklında kalan bir özelliğimizden bizi bulabilir. Bir dahaki videomuzda görüşünceye kadar hoşça kalın.